Herkese selam. Bugün Ford Escort'un yanındayız. Bir önceki videodan zaten bu otomobili size çekmiştik. Ali birçok yerini sökmüş. Biz gelene kadar bekleyememişiz, dayanamamış, sökmüş. Ali ne yaptın? Sökmüşüm komple. İyilik abi, seni sormalı. İyi. Birçok yerini anlatmıştık bu otomobili. Ama manifoldunu falan anlatmamıştık. Buraları da sökünce bir şeyler çıktı. İstemediğimiz tarzda şeyler çıktı. Zaten orada S2000 manifoldu takacağız. Çalışacağız. Olursa eğer, olmazsa kendi üstündekini modifiye edip onu tekrar... Custom yapacağız herhalde. İçinde sökmüşsün. İçine bir şey bırakmamışsın. Yani kısmen komple tüm havlulamayı üstünden aldım arabanın. Hani ne var ne yoksa onlar da hemen şurada solda zaten yerde. Gösteririz birazdan. Onlar baştan yapılacak. Şuradaki bir tane kontrol panel vardı. Evet. O baştan düzenleyeceğiz. Yapılacak, evet. Yakıt hattı baştan söktüğün zaman farklı şeylerle karşılaştın mı? Daha videoda söylemediğimiz şeyler yapılacak mı otomobile? Çıkacak. İlla çıkacak. Yok şu an için hayır ama çıkacak ya, adım kadar eminim. Çıktığı zaman bir sonraki videoda onu artık... Parçaları bulduk mu peki? Çoğunu bulduk. Bulamadığımız birkaç tane parça kaldı. Onları da artık yurt dışından tedarik edeceğiz bu şekilde. Arkada bir şey yaptık mı? Yok. Arkayı daha sökmedim. Hani şöyle birden arabayı komple sökmek istemedim. Önden başladım. Arkaya doğru. Şimdi şunları söksem bir şey değişmeyecek ama kalsın. Evet. Yani şu an için bana bir zarar yok. Yakıt sistemi değişecek. Hattı değişecek. Gidiş şu an üstünde returnless bir sistem var. Tek gidiyor. Hani geri dönüş yok üstünde. O sistem değişecek. Aslında şu anda birçok yerini söktük. Neler yapacağımızı tam anlamıyla çizdik. Gözümüzün önü aslında açıldı hani. Şunlar yapılacak diye. Burada kablolama, eski kabloları burada. Eski kontrol paneli var. Şöyle bir zımbırtı. İşte kendi motorun kablolamaları. Bunlar falan hepsi baştan yapılacak. Kullanılmayacak. Baştan yapılmayacak. Hayır. Bunlar kullanılmayacak. Komple kablolama yapacaksın. Bak öğrendim artık. Evet. Kablolama diyorum. Aynen abi. Senin kızdığın şeyleri yapmıyorum. Bu buraya olacak mı peki sence? Abi büyük ihtimalle olmayacak çünkü alan çok dar. Şuradaki boğaz kısmı çok dar. S2000'in kendi headers'ı 4-2-1 şeklinde bir headers. Ama orada ona göre bir yer yok. Zaten onlar da o yüzden 4-1 olarak tasarlamışlar. Bir tane pipe getirmişler buradan. Dümdüz devam aşağı iniyor. Büyük ihtimalle bunu alıp şuradan modifiye edip daha custom bir şey yapıp üstüne koyacağız. Karbüratör kapağına iki tane şöyle göstereyim. İki tane Bounty, bir tane Snickers. İki tane şuraya fitting port açılacak. Oil catch için. Tabii yağ buharını işte alıp tanka koyması için o tarz bir şey aslında kabaca. Bir de şeyi gösterelim kanka, teknolojisini. Sen anlatmıştın. Teknoloji aslında Japon çiçeği gibi, tamam mı? Çok temiz, şaheser böyle mimarlık denilebilecek bir üst kapak var aslında. Şey olarak zaten Honda'nın kendi patenti olduğu VTEC teknolojisi var. Her iki portta da hem intake'te hem egzozda. Ayrıyeten VTEC'e ek olarak sadece intake kısmında PVTI dediğimiz değişken stop zamanlamasını ayarlayabilen bir yağlı mekanik sistem daha var. İşte bu ikisi birleştiğinde ortaya turbo ya da atmosferik bir arabada güzel sonuçlar çıkabiliyor. Senin hasta olduğun konular. Arkamızda görmüş olduğunuz Panda Performance'dayız. Ne çekiyoruz? Tabii ki Ford MK2'yi çekiyoruz. Belli bir aşamaya gelindi araçta. Kuntik Usta burada. Bora Bey burada. Merhaba. Herkeste bir sessizlik oldu şu anda. Kamera görünce herkes geliyor. Evet, çok gerildiniz. Niye oldu böyle? Aliş. Ne haber? Mikrofonunu açtın mı kanka? Bilmem. O işler ben ilgilenmiyorum. Evet, senden ilgileniyorum. Hemen mikrofonu açalım. Arkadaşlara neler yaptığımızı gösterelim. Arkadaşlar sessiz olabilir misiniz lütfen? Pardon. Şöyle. Ya dışarı alıp size içeride durun. Tamam, Sessiz ol. Bir önceki bölümde zaten yapacağımızı bahsetmiştik. Evet. Belli bir noktaya, aşamaya geldik aslında. Geldik, evet abi. Yani şu an gözle görülür. Bayağı bir ilerledik. Kulakla duyulur. Evet, kulakla duyulur. Bir headers'ımız var burada. Düzelttik. Eski orijinalini gösterelim. Orada bir yerlerde. Evet. Bizim aslında bu planımızda yoktu. Sökünce belli oldu. Tabii. Hoca 2.
Skunk 2 zaten işte takmıştık emmeyi. Ya şöyle Onu Skunk söyleyememiştik. 2 emmeyi taktık. Takmasına da işte biraz burada normalde üstte bunun dergiler var kayışın. Şeye değiyor, emmeye değiyor, girişe değiyor. Body'ye değdiği için oraya ufak bir operasyon yapmak zorunda kaldık. Çözdüm sayılır. Buraya güzel bir flanş kestirip işte kelebeği önüne koyup falan filan. Araba normalde daha doğrusu üst kapağı kendi rengindeydi ama biz buraya bir oil Ya araba halka şu renkteydi. Evet. Gri falan işte siyah boyattık. Hazır şuraya port acı da yoktu. İçimden geldi. Yoktu. şey için, oil hatchcan için Evet. buraya bir port açtırdık. Burada eskiden bir hazneler vardı. Burayı Hörledim ben. Daha sonra körlettirdim şurayı. Sadece şuraya güzel bir port açıldı. Şu parçada sadece şu alt plate yoktu. Üstte işte boştu burası. İşte birkaç tane şişe vardı. onları takacak mıyız yine? Yok takmayacağız. Onlar şu anki şeyin üstünde olan pedal box'ın üstünde zaten var şunlar. Tamam, arabada pedal box'a değişiyor Aha. demiştik. Böyle bir şey aldık Tilt onu. arkadaşlar. Bu da takılacak. Aha. İşte buradaki sıvı hazneleri bunun üstünde Bunun şu üstünde an. Şurada. olduğu için ona gerek kalmadı aslında. Gerek kalmadı aynen. Şuraya bir güzel bir parça kestim, kaynattım. Bunu da bayağı işte. Şeyi de değiştirdin, benzin rayının yerine. Bunu da yaptım yok işte. Şimdi şöyle normalde Bunun ne için yaptık anlatır buradan mıyız? tek bir tane boru çıkıyordu. Geri dönüş yoktu. Şimdi o sistemi değiştirdik. Hem gidiş hem dönüş şeklinde komple 8 tane Yerini de değiştirdin. PTFA dediğimiz bir boru tipini kullandık. İşte etanol 100, M100 Her hepsine şey dayanıklı. Aynen öyle. dayanıklı. Aha. Radyatör yeri için bir hazne yaptık. O zaman sen usta sensin abi, sen Ben anlatsana. usta değilim abi. Nesin? Ben bu tarz şeye giriyorum, triplere giriyorum. Ben usta Tamam, değilim neysin? abi. Ben Bildiğini yapıyorsun. aynen. Tamam, usta değilmiş arkadaşlar. Geliştirici. Geliştiriciymiş kendisi. Tabii. Radyatörü de geliştirdin. Tabii. Geliştirilmiş bir radyatör var burada. Orada bak şeyin üstünde. Kendisi elde yaptı komple radyatörü. Radyatörü kendim yapmadım o kadar da değil. Geliştiricisin ya kanka, yapman lazım. Ya şöyle tasarımı Tasarımı sende. evet başkaları kaynatıyor. O kadar daha şeye girmedik. O kadar daha geliştirici olamadık. Egzozun tasarımı bende. Tasarımı sende. Kaynatan kendi ustası. Evet. Egzoz ustası yani. Normalde burada bir radyatörümüz vardı arkadaşlar. Tut Ama, onu da getireyim abi. Evet, onu da gösterelim. Arasındaki farkı görsünler. Hoca 2 burada yanımızda. Arkadaşlara bir selam söyle. Bunun giriş çıkış yeri nerede? Açtıracak mısınız? Giriş çıkışı ve onu ayarlayacağım. Tamam. Güzel ayarlayacakmış. oldu. Normalde böyle bir radyatörümüz vardı ve su bu hazneye çarpıyordu. Değil mi? Hazneye Öyle. çarpmıyor abi. Şimdi Boruya çarpıp geri gidiyordu. Onu değil mi? Değil. Doğru anlatmıyor mu? Yok. Yanlış mı anlatıyor? Yanlış. Tamam, sen anlat abi. su buradan böyle giriyor ya içine. Tamam. Tamam şimdi şurası tam düz 90 derece. Tamam. Şimdi suyun normalde akış dinamiğine göre tamam mı? Suyun gelip içine direktman aşağı inmesi lazım işte üstte falan. Borunun genişliğinde inmesi lazım aşağıya. Gibi. Değil ama gibi. Hani suya yön vermek lazım. Evet. Şimdi burası düz tamam mı? Sana vurduğumu düşün. Vurma kanka. Tamam mı? Ne oluyor? Bir şey oluyor yani. Evet. Su aşağı inemiyor. Evet. Tam buraya çarptığı için burada bu su böyle tıkanıyor. Çarpılıyor diyorlar bazıları. İşte kimisi diyor tıkanıyor, kimisi diyor dönüyor dönüyor. Sıcak su motor içine döndüğü için ve Ya bu tam araba hararet yapıyor. çalışmıyor. O zaman lafın kısası Evet, çok uzatmaya evet. gerek yok. Evet. Çalışmıyor adam. Ama akıllı. insanlara söyleyelim, bence de güzel olur. Tamam çalışmıyor. Tamam, biz ben bunu tutmuştum. tasarladık. Ver abi. Geliştirici arkadaşımız bunu tasarladı, Aliş. Kanka biraz dalmam lazım sana, olmaz öyle, hemen kurtulamazsın benden. Peki. Bu biraz daha bunun içine girecek şey olarak hani şu Ebat biraz daha olarak. içeri kalacak aynen. Buraya kendine göre, oraya göre ayaklar yaptın ona. Ayaklar çizildi, kaynatılacak. Evet. Şu taraf mesela boş şu an. Yani Oraya hususi buraya şöyle düşün. Throttle'dan çıkan boru. Şuraya bir hazne çizip tasarlayıp oraya bir şey yapacağım. Boru'dayken bunun önüne girecek. Evet. İşte önde panjur, arkasında da işte şunlar kal değil de Yani, gibi Evet. bir şey olacak. Tamam, Oraya bir direktman havayı aparat buradan alacak yani. Tabii bunu da izole edeceğiz. Sargı, egzozu sardığımız gibi. Benzin rayını da değiştirdin. Ya ray Emmeyi şöyle- değiştirdiğimiz için Yani hani radyumu fuel değilini daha aldık. iyi bir markaya gittin Aynen daha abi. doğrusu. Şey tap ya benim için radyum yakıt konusunda işte buraya bir basınç sensör için bir port açılacak. İşte ben benzin hattını çekeceğim. Bu da benzin hattı için, değil mi? Bu regülatör. Şöyle düşün. Bu buradan yakıt çıktı abi, pompanın bastı. Şuradan girdi. Tamam. Hemen döndü. Buradan geri regülatöre. Alttan çıkıyor. Tekrardan geri dönüşüyor. Bu zımbırtı bizim benzin basıncımızı sabit tutan, benzin basıncımızı ayarlamaya ve sabit tutan zımbırtı. Birinci videoda söylememiştik galiba. Fren hortumları. Bunların Fren hortumları mecburen değişecek. Komple pedal sistemi değiştiği için. bir de geçişlerinde sıkıntılar görmüştün sen. Bükmemiş, direktman katlamış yani. Şuraya doğru gidelim. Burada da yeni parçalarımız
parçalarımız var. Yeni parçalar işte Ne var mesela? benzin pompası. Pompası var. Daha önceden 0.45'ti değil mi? 44. 44 müydü? Senin için 45 olsun abi. Tamam benim için 45 Senin olsun. için 45 olsun. Şimdi değiştirdik. Evet, şimdi IM'in inline 0.44 type yakıt pompası 2 tane. Bir tanesi main, bozulursa diye. Bir tanesi main, Öyle ikincisi sub olarak aynı. Yedek. Pedesleri sardık Sardım. komple. Aha. Ondan sonra alta kadar sardın galiba. Manifoldun sonuna en aşağıya kadar sardım komple. O güzel oldu aslında. Aslında Detay çekersen bence orada güzel bir evet parça onu var. çektik. Aslında güzel dedin ya. Güzel olan tek bir şey var bu otomobilde. Aslında her şey çok güzel de böyle göz zevkine uyacak bir şey. Ben onu göstermek istiyorum. Burada. Orada kopyası var, burada gerçeği var. Arkadaşlar, Aliş Motorsport. Aliş Motorsport anlat bunu. S değil abi. Pardon, değil. S. Aliş. Gel, Burada güzel arabanın- detaylar var çünkü. Arabanın önünü anlatalım, gel. Arabanın içinde mi anlatayım önünde mi? Önünde. Tamam. İçinde bir şey yok abi. İçinde bir tane daha bir şey var, onu da göstereceğim bir saniye. Ne var içinde? Başka bir şey yok ya. Elektronik gaz kelebeğine Kelebeği. geçiyoruz. Bir tane daha bir şey gösteriyorum, hemen ön tarafa geçiyorum. Adam beyni komple sökmüş, kendi kabını hazırlamış buna. Ve bunu bunun içinde gözükür bir yere mi koyacaksın? Arabanın içinde Ayağının olduğu yere, sağ co-pilot yolcu. tarafından, aynen yolcu yolcu ayağının ileri kısmında bir panel oluşturacağım. Tasarladım. Komple sigortası, rölesi, işte HCU'su, cartı, curtu vesairesi onun üstünde olacak. Evet, şimdi bunu anlatalım. Anlatalım abi, peki. Anlatıyoruz. Sen anlat abi. Şimdi bu bizim kontağımız arkadaşlar. Değil. Bir saniye. Kontağımızı taktık. Arabaya elektriği verdik. Evet. Yarım kontağımızı açtık. Arabaya start engine bastık. Doğru değil mi? Doğru. Niye değil diyorsun? Kontak olmuyor mu abi? Olmuyor abi. Ne oluyor? Söyle, anlat, sen anlat. Al. Ben ne anlatayım? Sen elini aldın abi bir kere. Ben elimi almadım. Tamam, sen anlat. Bu Dinliyoruz. ana akünün elektriğini kesen bir parça. Kontak gibi bir şey değil. Yani Anahtar gibi bir direksiyonu şey. kilitleyen değil. Tamam, anahtar Ya gibi, bu adamla anahtar biz gibi bir bugün şey. abi. anlaşamıyoruz, tamam, Anahtar evet. gibi bir şey, tamam. Doğru söylüyorum Elektriği ama. verdik, tamam. Kabul evet. ediyoruz. Kabul et. Yarım kontağı açtın. Senin tamam. terimin farklıysa bizim terimiz de farklı Tamam. kardeşim. Ignition switch'i açtın. Açtım abi. Şuna bir kere bastın, çektin. Çalışınca kendisi susuyor. Peki niye bir kere basıyorum? Araba mesela tırrrrt dönüyor ya. Tamam. Niye bir kere basıyorum? Bunu anlatır mısın bize? O dırırt diye dönen kara sistem. Evet. Hani normal bunu direktman starter releyi buna bağlarsan bastığın kadar çevirir. İşte ben bunu HCU'ya bağlayacağım için HCU'nun kendisi starter releyi sürüyor. Yani beyin çalıştırıyor aslında Beyin arabayı. çalıştırıyor, evet. Aha, sen çalıştırmıyorsun. Eskiden öbür türlüydü. Eskiden senin bastığın kadar dönüyordu. evet. Şimdi bir kere bastığın zaman motor çalıştığında kendisi duracak. Basmana gerek kalmayacak. Peki burada da off-road her şey. Anlat bize kardeşim. Ne bunlar? Bunlar aslında genelde hepsinin 10 pozisyonda kalıcı ama işte herhangi bir ters durumda, aksi durumda buradan da kontrol edebileceğin switchler. Burada eskiden olan şeyler mi yoksa biz ekstra bir şey mi yaptık burada? Ama eskiden ne olduğunu ben bilmiyorum. Hani çünkü üstünde hiçbir şey yoktu. Hatta bekle, eskisini de getireyim yanına. Ha, yan yana mı koyalım? Tabii, diyorsun? bekle. Fark var. Aramızda büyük bir fark var. Gel abi buradaymış. Gelmesin, arabanın önüne. Gelmesin. Eskisi yenisi mi yapıyoruz? Üstünde bir şey yazmadığını gösteriyorum. Hani bunun ne olduğunu ben şahsen hiçbirinin ne olduğunu bilmiyordum. Hepsini 10 yapıp Şöyle tutabilir miyiz arasındaki farkı arkadaşlar mıyız? şöyle tutalım abi, buyur. Eskiden buydu arkadaşlar. Şimdi hali bu. Çok güzel oldu ya. Eline sağlık. Olacak da olmadı. Yani bitince olacak. Sticker'ı eksik. Yani onu da göstermedi de ama buraya kırmızı bir şey gelecek. Zaten aracın 3. bölümünde zaten siz bunu göreceksiniz. Tabii. Tamam, bunları anlattık. Eskilerde zaten bir şey yoktu. Ha, ben hepsini 10 yapıp çalıştırıyordum artık. Evet. Kimin ne olduğu hiç belli değil. Kuntik Usta. Şimdi burada lambaları yakıyoruz. Off, low ve high olarak. Ayrıca silecek motorumuz yine off, high, low olarak. Yavaş, hızlı. Sis lambalarımız. Öne 2 tane hemen şuraya güzel bir... 4 tane gelecek galiba. Ya 2 ya 4. 2 tane olur, 4 tane olur, 8 onu tane olur. O, ayarlayacaklar, evet. Şuraya 2 tane plate geliyor. Bunlar da sislerimizi yakan Bunlar düğme. sislerin on-off'u. Bu da dörtlülerimiz. Evet. Flasher'lar. Peki burada aslında asıl konu başlıyor. Bizim update edeceğimiz konular. Çünkü bu araçta traction kontrol yoktu. Launch kontrol yoktu. Yoktu. Benzin Fuel trim. Adı yoktu üstünde, galiba. fuel trim yoktu. Bunların hiçbiri şu modlar yoktu zaten. Yoktu. Aslında bunlar da yoktu da şunlar özel ekstra yapılan bir şey. Anlatalım kardeşim, neymiş? Anlatalım. Mod.
Bu beyin modu mu? Bence alttan başlayalım. Tamam, işte alttan başlayalım. ortada Tamam. buluşuruz. Tamam, buluşalım. Bir de şöyle Seni bir mi kıracağım yani? blok var. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şu kısımda bir blok var. Yazdığı gibi fuse test blok. Arıza paneli gibi bir şey. Gibi de denilebilir. Ya şöyle düşünelim. Atıyorum sonuçta bu arabada PDM dediğimiz elektronik güç kontrol ünitesi yok. Geleneksel olarak tabir edebileceğimiz röle ve sigorta sistemi var. Şimdi sigortalar genelde patlamaz. Patlarsam şimdi yalan söylemiş olurum. Bir şey oldu atıyorum mesela. Etaptasın. Hava çok sıcak, ısındı, bir şey oldu, patladı. 2 saat lan tek tek çekip bakmaktan tamam şu butona bastığın zaman bunların içinde şeyler var şimdi. Olacak daha doğrusu. Işıklar. LED'ler olacak. LED'ler olacak. Turuncu LED'ler olacak. Test için butona bastığın zaman LED'i yanmayan bir şey gördüğünü atıyor mesela fuel pump 1'in yanmıyor. Direktman sigortasını söküp Değiştireceksin. takabilirsin. Evet. Oradan Diyelim da... ki taktın, yine bastın, yine yanmıyor. Bu sefer başka bir kablo almış bir sıkıntı olduğu için. Yani daha kolay bir arıza tespit, Evet. hızlıca bir çözüm oluşturmak için aslında. Güzel. Yukarı çıkalım. Mod select dediğimiz zımbırtı rotary switchler. Birincisi Peki- kendi üretimi. Onu soracaktım. Güzel bir konuya bastın. Şöyle de gösterebiliriz. çok- Arkalarını kendi üretimi. Komple stickerların tasarımı olsun. Stickerları yapması değil. Tasarımı stickerları dışarıda Tabii yapıyorum. canım. İçinin işte rotary switch'i, arkasının işte kablosu, konnektörü vesaire ıvır zıvır. Kendi tasarımım, kendi ürünüm. Mod select dediğimiz switch toplamda 3 adet mod yapmamızı sağlıyor. Map'teki. ECU'nun üstünde. Map artık. Nasıl kullanmak istersen. Atıyorum mesela 0 standart pompa benziniyle normal bir ayar gibi düşünebilirsin. Mesela biri atıyorum yine pompa benzini. Biraz daha agresif bir mod gibi düşünebilirsin abi. Atıyorum 2'yi mesela E50, E85. Ona göre ayar yapıp Aynen. oradan bir şey yapabiliriz. Veya da aynen. Ya da artık sana kalmış ne istersen. Traction gain dediğimiz zımbırtı şu an normalde arabada traction kontrol yok. Yok. Şanzımanda H pattern ve 5 ileri BMW şanzımanı bu çıkacak. Üzerinde yine 5 ileri Trent marka sequential şanzımanı gelecek. Tabii yine elektronik gaz kevre vesaire hepsi bir arada çalışacak. Kombin olacak. Tabii ki aynen öyle. Mesela vites düşürme, downshift yaptığında işte throttle blip olayları vesaire. Evet. Kendi kendine RPM'i match etme gibi işte birkaç tane özellik aslında. Downshift olacak yani baktığın zaman. Yani diyorlar ya Türk tabiriyle. Evet, aynen öyle. Tabii Türk tabiriyle öyle. 4 adet Sensör lastiğin her birine birer tane ABS sensörü takılacak. Bu ABS sensörü yine ECU'ya gidecek. İşte ECU ön tekerlek ile arka tekerlek arasında hız farkını algıladığı zaman işte bunu araba atıyorum kaygı olarak algılayacak. Buradan işte buna göre oluşan bir map ile atıyorum mesela arabanın ignition'ını tamam mı? Senin burada çevirdiğin oranda artık Açacaksın, 11 olur. kapatacaksın. 8 olur, Aynen. 6 olur. Arttırıp azaltabileceksin. Yani arabayı kesip kesmemesini sardığı zamandan bahsediyorum. Yani arabayı aslında tutup tutmamasını ayarlıyorsun burada. Evet. Launch kontrolde bizim bildiğimiz gibi devir bandını ayarlayacak. Mesela örnek Aslında- veriyorum 2000, 3000, 4000 gibi dın Çok dın aslında dın dın. 2000, 3000, 4000 çok büyük rakamlar. Ya, örnek verdim şu Tamam, anda. doğrusunu şöyle izah edeyim. Et Aslında bakalım. 11 kademe olması şart mı? Değil. Aslında 11 kademe çok fazla. Atıyorum mesela sıfırdayken launch kontrol kapalı. Disable konumda. Atıyorum mesela 1. 4000'den başlıyor. 4100, 200, 300, 400, 500 ya da atıyorum mesela 2 artabilirsin. Evet. 4 2, 4 4, 4 Map'te yapacağın ayara göre değişir. Hava şartları pistin şartına göre değişir aslında bu. Dinliyorum seni kardeşim. Tutucu kalmadı mı? Evet, Bize mi tutucu kalmadı. Peki abi. Dinliyoruz. Ben o zaman bunu da ben Sen şöyle. anlat kardeşim. Arabanın Bunu anlattık. Buna geçelim. son bir şey kalmış. Tamam, söyle, Bitirmem söyle, gereken. dinliyorum. Neye göre ayarlıyoruz diye sormuştum. Tamam, evet. Arabanın değil aslında hava şartı ve pist şartlarına göre atıyorum ıslak, kuru, nemli, ne bileyim falan filan. Ona göre RPM'i aşağıda yukarı çekebiliyorsun. Atıyorum mesela hava çok sıcak, pist sıcak, lastik sıcak. RPM'i çok aşağı almaman lazım ki yani araba kalkışta böyle bir olmasın. Evet. Hani bayılmasın kalkışta. Atıyorum mesela 5200 alıyorsun. Biraz daha diri bir şekilde kalkış yapabilirsin. Tamam. Geldik son 2 tanesine. Bu ikisi aslında kardeş. Hani tek Onsuz olmuyor başlarına. mu? Ya bu varsa bu da olsa aslında iyi oluyor. Tamam. Hani ikisi beraber aslında iş görüyor. Şöyle anlatayım bunu da. Arabayı yazdık. Araba her şey tamam. Tamam. Araba yürüyor gidiyor. Eyvallah. Peki tamam. Sen etaptasın. Tabii bunun için aslında hani şunların kullanmayı ve arabayı aslında çok iyi tanıyor olman lazım. Hani kafana göre Açamazsın. hepsini 6'ya açamazsın. Açarsın da hani Gerek bir işine kalmaz, yaramaz. bir işine Evet, bir işine yaramaz. Bunları gerektiği yerde atıyorum mesela hava çok ısındı. Şu an farzimsel şu an uyduruyorum bir yerimden. IAT'de Tamam. mesela çıktı mesela yukarıya. IAT'den kastımız motora giren hava sıcaklığı. Intake'e gir temperature. Arada biraz daha fazla benzin verip zaten aslında bunu kendisi beni otomatikman veriyor. IAT trim denen şeyde kendi içinden. Map'te var zaten o. Map'te öyle bir özellik var. Ekstra olarak biraz daha serin tutmak için ya da işte biraz daha fazla benzin verip motor pistonun başını soğutmak
ayarlamak için gibi düşün. Kendin de ayarlayabilirsin manuel Gibi. olarak. Kendin de minör şekilde buradan hem ignition timing'i hem de fuel'ı ayarlayabiliyorsun. Atıyorum başka bir senaryo. Etaptasın, geride kaldın. Tamam, mesela bunları arttırıp, tamam mı? Atıyorum mesela her birine mesela 0,2 derece avans verdiğini varsay. Tamam. 2, 4, 6, 8, 1 derece. Çok az oldu. Her birine 0,5 derece, tamam mı? Avans verdi, Tamam. avans verdiğini düşün. 5, 1, 1,5, 2. Tamam mı? Ya da artık onu ayarlarız bir şekilde. 5 de fazla aslında. Biraz fazla avans verip motora benzini de birkaç derece kıstığın zaman aslında sen buradan o anlık güç alırsın. Manuel olarak da map'te oynayabiliyorsun aslında. Baktığın Evet. zaman burada. Evet, yani zaten ismi o. Ignition trim ve fuel trim. Ali birçok yerini anlattık. Gibi. Ve Aynen. daha anlatacağımız çok yeri var aslında. Var. Zaten otomobil Onu bitmedi. en son- aynen, daha en bitmedi. son videosunda neler yaptık. Dışarıda da böyle yine güzel bir alanda çekeceğiz bu otomobili. Tabii. Arkadaşlara onu da paylaşacağız. Bu arada kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Ve Ali size ufak bir tri anlatıyor. Trik değil aslında. Yaptığı kendi daha doğrusu uyarladı. Kendi Olan bir uygulama. evet, kendi Uyguluyoruz. uygulamasını anlatıyor. Nereye yapacağız Aynen. şimdi onu? Elindeki ne daha doğrusu? Ne yapacağız? Evet. Evet, ha. elindeki ne daha doğrusu? Şimdi normalde şu an daha bu motorun motor kablolaması yok. Evet. Daha başlamadım. Diyeceksin ki eskisi nereden geçiyordu vesaire. Eskisi abi şanzıman tünelinden, vites çubuğunun çıktığı yerden SM yılanla bir yere giriyordu. Tamam, eyvallah, ona bir şey dediğimiz yok. Tamam. Normalde tamam, şurası olur. Yani alan olarak şu Evet. kısım olur. Çünkü ECU paneli bunun hemen tam arkasında olacak aslında baktığımızda. Ama egzoz var orada. Sıcaklık olmaz mı? Olsun. Şimdi oraya geleceğim. Zaten şu an sarılı. Tamam. Aksine araba çalıştığında tekrar kontrole baktık. Yine bir ısınma var. Bunun üstüne bir kat daha yine DAI'ın kendi bir şey var. Kaplama, boya gibi bir şey. Onu mu Egzozu bir de yapacağız? onunla kaplayacağız, evet. Tamam. Ayrıyeten şöyle bir parça Ürettin. çizdim, kestirdim. Tamam. Boyattırdım. Lazerde de üstüne yazılarını yazdırdım. Tamam. Bu parça şuraya. Daha kararlaştırmadın yerini ya. Yok, kendim açacağım işte yarın ya da bugün. Ha, yerini uğraşacağım. kararlaştırdın. Kesin orası mı yani? Yok, kesinlikle şuranın Tamam. bir yerinde. Yani Tamam. o kesin %100 o. Tamam, o olur. Tamam mı? Şuraya olabilir. Ama yeri çok önemli değil. Oraya açacaksın Evet. onu. Aha, buralara bir yerlere. Tamam mı abi? Bunu buraya konumlandıracağız. Bunun üstünde sadece motora ait olan kablolar var. Tamam. Bobini, enjektörü, BVTI'yi, VT'yi, elektronik gaz kelebeği, EGT sensörü vesaire vesaire. Benzin basıncı, yağ basıncı, yağ Ya sıcaklığı. motordaki bütün sensörler, işte Evet, kablolar, şöyle abi, bütün her şey motoru- oradan geçecek motoru- beyni için. Motoru dışarıya çıkardığında üstüne gelen ne varsa hepsi bunun üstünde. Onun devamı nerede? Devamı? Yani kablosu. Devamı şunun üstünde. Öyle düşün. Tamam, düşün. bu parça buraya takıldığını varsayalım. Burada da kablolar var. Bu da Peki bu ne kadar sağlıklı ve ne kadar kaliteli bir şey? Onu anlatır mısın bana? Ben biliyorum da arkadaşlar da belki bilmiyor olabilir aramızda. %100 sağlıklı. Bu muhabbet neyde kullanılıyor daha çok? Bu normalde tanklarda, uçaklarda, trenlerde, kara araçları, milli savunmanın kara araçları, deniz araçları vesaire var. Hani şey değil, öyle bir herhangi bir yerden alınmış siktire boktan bir alüminyum parça değil. Tamam. Bu mil standartlarına uygun olan, yani mil standartları içerisinde olan belli başlı testlerden geçmiş bir ürün. Buradan dediğimiz gibi tesisatlı buradan çıkacak Tamam. kablolar. Motorun üstüne. Yani şunu söktüğün anda İçeride bir şey yok. motorla gövdenin tüm ilişiğini kesiyorsun. Al çıkart, şu var üstünde. Tamam. Aslında çok pratik bir konu oluyor baktığın zaman. Pratik. Kolay, güzel- pratik. güzel Eğer görüntü. başka diğer bir yedek motorun varsa bir tane aynısından yapıp üstüne koyarsan eğer, Tamam. tesisatı söktün taktın derdin yok abi. Tak motorunu. Bunu Belki buraya onun tesisatı getir, farklı. oturttur. Onu aparatına yine aynı Evet şekilde abi, uyarla. Bunu buraya getirtir, bunu buraya oturttur abicim. Sık bunu buraya. Pinleri aynı şekilde uyarla. Evet. Olsun sana Aha, başka olsun bir motor. sana- evet, olsun sana başka bir motor. Ne oldu? Ne oldu o da? Zaten videomuz ilerleyecek daha. Ona göre de neler yaptığımızı daha ekstra anlatmadığımız bir şeyler var mı? Tabii elbet vardır. Var. Bir sürpriziniz vardı galiba. Öyle duydum ben. O başlı başına, onu sana kim söyledi ya? Ben duydum. Sadece sürpriz olduğunu duydum bu arada. Yerin kulağı var. Evet. Kamerayı tutan kişi olmasın o? Olabilir mi? Değil. Neyse. O başlı başına başka bir bölüm. Bölüm mü? Evet. Tamam. Arabanın Cumhuriyetinde hiç yapılmadı. Hala Şöyle. çok iddialılar. değil. Serbest piyasa, motor sporları olarak açık piyasada ben görmedim.
Biraz Göreceğiz o zaman. abartı olmasın, ben görmediysem yoktur diyebilirim abi. Bu arada manifoldu daha doğrusu buraya aldığımız için buranın kaplamasını falan da aldık arkadaşlar. Buranın kaplamasını şurada çıkartalım, Evet. gösterelim hızlıca. Bir de bunun en kalitelisini aldık diye biliyorum Yine ben. Day'nin Heat Shield'ı. Kendinden yapışkanlı bir muhabbeti var. Ha, işte içinde cam elyafı. Evet, Şurası yapışkanlı. tamam. Alüminyum malzemesi, cam elyafı, ıvırı zıvırı. Buna göre çapraz bir şekilde işte buranın şunları gelmeyecek şekilde Yani kaplayacağız. işte egzoz kısmının üstüne, onun da işte sebebi hem ısıyı tutmak hem de işte Hem de kabarmaması. Evet, kabarmaması. Tamam, evet dinliyoruz. Olacak ya. Sen açtın kanka. Sen dedin gösterelim abi diye. ucundan gösterelim dedim de. Ya ucundan olmuyor işte abi. Tamam. Geliştirici bey kızma. Geliştirici bundan sonra adı Ali. Game changer. Evet. Karanlığın efendisi. Koyduk. Eyvallah abi. Eventuri ürünlerimiz için Panda Performans. Reklam aldık araya. Tamam dinliyoruz. Onaylı Türkiye distribütörü. O denen sürpriz denen zımbırt kısım başlı başına başka bir bölüm. Arabanın üstünde olmayacak. O seninle beraber üst kata çıkacağız. Tamam. Benim bilgisayarım masamın üstünde. Üst kata çıkacağız Oturup derken ayrı bir korkutma proje. beni yani. O ayrı bir proje. Tamam. Arabayla ilgili ama başka bir proje. Tamam. Onu ayrıyeten işte başka bir video başlığı ile onu yine beraber ikimiz işte otururuz, ben anlatırım, Anlatırız. sen çekersin. Aynen Tamam. öyle. Evet görüşürüz.